Merhabalar arkadaşlar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda çok zarif, çok şık bir bandana modelinin anlatımını yapacağım. Hemen bandanamızı şu şekilde yakından göstereyim. Simli bir ip kullanarak ördüm. Bu şekilde kenarlara örerken püskül yaptım arkadaşlar. Püsküllerinin olması da bandanamıza ayrı bir hava kattı. Hemen ipimden bahsedeyim. Kartopu'nun Lotus Lux ipini kullandım. 100 gramı 340 metre uzunluğunda satin taç olarak geçiyor. Renk kodu ise K941. Bandanamızı şu uç kısmından başlıyoruz arkadaşlar. Uç kısmından başlayıp dönerek örüyoruz. Hem püsküllerini yapıp hem de bandanamızı örmüş oluyoruz. Hepsi birlikte bitiyor. Örmesi çok kolay, çok da keyifli. Örgüye yeni başlayanlar, zincir çekmeyi bilenler rahatlıkla örebilirler arkadaşlar. Şöyle hemen ben bandanamın ölçülerini de vereyim. Uzunluğu 25 santim. Genişliği ise 46 santim. Sizler de öreceğiniz kişinin bedenine uygun örecekseniz arkadaşlar ölçerek örmenizi tavsiye ediyorum. Kime örüyorsanız ona ölçüp o şekilde sıra sayısını ayarlayabilirsiniz. Bandanamı örerken 3 milim tığ kullandım. İpimden de çok az gitti arkadaşlar. Çok fazla ip giden bir model olmadığı için çok az bir ip kullandım. 100 gramlık ipten çok az kullandım. Bu ipim de kaldı arkadaşlar. Bir sonraki videomda bu örgü bandananın beresini öreceğim. Takipte kalın. Takım olması için beresini de örmek istiyorum. İsterseniz bandana, isterseniz fular, isterseniz de bel şalı ya da pareo olarak bu modeli örebilirsiniz arkadaşlar. Çok şık bir aksesuar oldu. Kanalıma abone değilseniz de ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yaparsanız sevinirim. Paylaşacağım yeni model videolarından haberdar olmak isterseniz de bildirim zilini açabilirsiniz. Hazırsanız şimdi bandanamızın yapılışına geçelim. Herkese kolay gelsin. Örgü bandanamız için Kartopu'nun Lotus Lux ipini kullanacağım. Satin taç olarak geçiyor. 100 gramı 340 metre uzunluğunda bir ip arkadaşlar. Şöyle renk kodunun hemen ekran görüntüsünü alabilirsiniz. K941. İçeriğinden de bahsedeyim. %96 anti peeling mikrofiber, %4 polyester içerikli bir ip. Hemen bandanamızın yapılışına geçelim. Şöyle kalınlığını görmeniz için de ipi yakından göstereyim. Simli bir ip arkadaşlar. Bandanalara ve berelere çok yakışıyor. 3 numara tığ kullanarak öreceğim bandanamızı. Hemen şöyle ipi elimize doladıktan sonra bir zincir çekerek sıkıştıralım. Şimdi 11 zincir çekelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 çekmiş olduğumuz zincirleri çok sıkmadan çok da gevşek bırakmadan çekelim. Daha sonra ipimi doladım. Buraya üçlü trabzan yapacağız. İlk çekmiş olduğum zincirin içerisine batıyorum. Daha sonra 1 2 3 üçlü trabzan yaptım. Şöyle bir görüntümüz oldu arkadaşlar. Bu tam uç kısmı. Örgü bandanamızı örerken de hem de püsküllerini yapacağız. Daha sonra uğraşmamak için arkadaşlar ben örerken yapacağım. Hemen bir zincir çekip dönüyorum. Püskülümün sağ tarafa gelmesini istediğim için. Şöyle ölçerek yapacağım arkadaşlar, boylarının eşit olması için, püsküllerin boyunun eşit olması için ölçerek yapacağım. Sizler de metre kullanabilirsiniz ölçerken. Hemen şöyle 16 santim kadar ilmeğimi uzattım. Daha sonra 46 kez dönüyorum bu şekilde.
tığımızı çevirerek doluyoruz. Bu şekilde ipimizin kıvrılmasını sağlıyoruz. 10, 30, 46 kez dolamasını yaptım arkadaşlar. Daha fazla kıvrık isterseniz 50 kez de yapabilirsiniz. Ya da püsküllerinizi daha uzun olsun derseniz de 16 değil de 18 santim bile yapabilirsiniz. Şu şekilde tam çevirmiş olduğum ipi şu şekilde tutuyorum. Elimle çevirip bu şekilde kıvrılmasını sağlıyorum. Şöyle yakından göstereyim. Püskülleri bu şekilde yapıyoruz. Daha sonra burada zincir çekmiştik. Hemen şu kısma batıp buraya sık iğne yaparak püskülümü sıkıştırıyorum. Şimdi burada 11 zincir çekmiştik. Artık köşelerde 10 zincir çekerek örmeye devam edeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 zincir çekiyorum. Tam şöyle filemin ortasına batıp sık iğne yaparak sıkıştırıyorum. Bu kenarlar sıra başında hep 10 zincir çekerek yapacağız. Aralar 7 zincirden oluşacak arkadaşlar. Şimdi 7 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 zincir çektim. Doladım. Hemen şöyle sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncü zincirin içerisine batıyorum. Buraya yine üçlü trabzan yapacağız. 1, 2, 3 kere de çıktığım için üçlü trabzanımı yaptım. Şöyle bir görüntümüz oldu. Şurası sıra başı arkadaşlar. Şu kısım sıra sonu. Şimdi döneceğim. Bir zincir çekip dönüyorum. Yine püskül yapacağız. Püskülümüz sağ tarafta olacak. Yine ölçerek yapıyorum. İpimi 16 santim kadar uzattım ilmeğimi. Yine bu şekilde dönerek sarıyorum. 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40, 46. 46 kez dolamak bizim için yeterli arkadaşlar. Şöyle tam ortasından tutuyorum. İpimi elime alıp şöyle çevirip bu şekilde kıvırıyorum. Tekrar köşe kısma batıyorum. Sık iğne yaparak buraya püskülü sabitliyorum. Şimdi tekrar 10 zincir çekiyorum. Sıra başında olduğumuz için 10 zincir çekiyoruz. On zincir çekip hemen filemizin içerisine batıp sık iğne yaparak sıkıştırıyoruz. Şöyle arkadaşlar, aralar 7 ilmekten oluşuyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek çektim. Hemen yandaki filenin içerisine girip sıkıştırdım. Şimdi tekrar 7 ilmek çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 zincir çektim. Dolamamı yaptım. Sayıyorum. 4. ilmeğin içerisine giriyorum. 4. ilmeğin içerisine girip 1, 2, 3 kere de çıkıp şimdi buraya tekrar püskül yapacağız. Görüntümüz bu şekilde arkadaşlar. Üçgen bir görüntü oluştu. Kenarlardan artarak devam ediyor. Sıra başında dediğim gibi döndükten sonra 10 zincir çekiyoruz. Aralar 7 zincir. Yine sıra sonunda da 7 zincir çekip trabzanımızı yaparak ilerliyoruz. Şimdi buraya tekrar bir zincir çekip şöyle hemen bir sonraki sıraya geçiyorum. İlmeğimi 16 santim kadar
uzatıyorum. Dediğim gibi 46-47 kez şu şekilde doluyorum. 20, 46 kere doladıktan sonra hemen şöyle ikiye katlıyorum. Elimle çevirerek şu şekilde kıvırıp bırakıyorum arkadaşlar. Hemen buraya sabitlemek için trabzan sık iğne yaparak sabitliyorum. Şimdi 10 zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çekip hemen ilk filenin içerisine batıp sık iğne yaparak sıkıştırdım. 7 zincir çekiyorum. 7 zincir çektikten sonra yandaki fileye geçtim. Yine sık iğne yaparak sıkıştırdım. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekip yandaki filenin içerisine girip sıkıştırdım. Hızlı anlattığımı düşünüyorsanız ayarlar kısmından yavaşlatabilirsiniz. Yavaş anlattığımı düşünüyorsanız da hızlandırabilirsiniz. Şimdi tekrar 7 zincir çekiyorum. Sıra sonunda da 7 zincir çekip doladım. 4. zincirin içerisine girip buraya trabzanımızı yapıyoruz. Üçlü trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekip dönüyorum. Şöyle bir görüntüsü oluyor arkadaşlar. Burada püskül olmuyor arkadaşlar. Buraya daha sonra ip bağlayıp yine aynı şekilde 16 santim kadar uzatıp püskülümüzü yapalım arkadaşlar. Şurası boş kalmasın. Kenarlar püsküllü olarak devam ediyor. Şimdi tekrar bu kenara da püskülümüzü yapalım. Her sıra sonuna gelince püskül yapıyoruz. Unutmayalım arkadaşlar püskülleri. Yine aynı şekilde kıvırıyorum. Şöyle kıvırıp elimle çevirip sıkıştırıyorum. Yine buraya batıp sık iğne yaparak sıkıştırıyoruz arkadaşlar. Şimdi 10 zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10. İlk filenin içerisine batıp sık iğne yaparak sıkıştırdım. 7 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7. 7 zincir çekip yandaki fileye geçtim. Sıkıştırdım. Tekrar 7 zincir çekiyoruz. Yandaki fileye geçtim. Bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar örebiliriz. Küçük bebek ve çocuklar için örüyorsak daha küçük. Büyük beden için çalışıyorsak da biraz büyük örüyoruz. Öreceğimiz kişiye ölçersek ölçüler daha garanti olur arkadaşlar. Sıra sonunda tekrar 7 zincir çekip 1 2 3 4 5 6 7 doladım. 7 zincir çekip 1 2 3 4. zincirin içine batıyorum. Hep aynı zincire batalım ki arkadaşlar kenarlar düzgün olsun. Artma kısmı burası yani. Trabzan yaparak kenar kısımlarından artıyor. Görüntüsü bu şekilde. Çok kolay. Zincir çekmeyi bilenler rahatlıkla örebilirler arkadaşlar. Örgüde usta olmaya gerek yok. Gerçekten çok kolay bir model. Zincir çekmeyi biliyorsanız rahatlıkla yaparsınız. Şimdi istediğimiz uzunluğa kadar örüp gelelim.
Örgü bandanamızı örerek ilerledim. Bir de arkadaşlar hafif bir ütü yaptım. Buharlı ütü yaptım. Kontrollü bir şekilde ütüleyelim. Son sırayı aralarda 7 zincir değil de 5 zincir olarak çekelim. Kenarda ise yine 5 zincir çekelim. 5 zincir çekip batıyorum. Buranın biraz daha gevşek olmasını istemiyorum. Daha sık olmasını istiyorum. 5 zincir çekip batıyorum. Son sırayı bu şekilde yapalım arkadaşlar. Aynısı gibi 7 zincir değil de 5 zincir çekiyorum. Şimdi sıra sonuna kadar tamamlayıp gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. 3 zincir çekiyorum. Doladım. Biraz küçültüyoruz arkadaşlar. Köşede normalde 7 zincir çekip batıyorduk. Şimdi 3 zincir çekip köşeye battım. Yine üçlü trabzan yapıyorum. Püskül yapmadan dönelim. Bir zincir çekip döndüm. Daha sonra doladım. Bu boşlukları arkadaşlar ikili trabzanlarla dolduracağız. Son sıramız bu şekilde. Daha sonra bandanamızı tamamlamış olacağız. İkili trabzanlarla şu şekilde son sırayı tamamlayalım. Her boşluğa 4 trabzan yapalım. Sonraki boşluğa geçtim. Bir, iki, üç ve 4. Her boşluğa 4 tane ikili trabzan yapıp daha sonra bağcık yapacağız arkadaşlar. Örgü bandanamızın kenar kısımlarına bağcık yapacağız. Her boşluğa 4 tane ikili trabzan yaparak sıramızı tamamlayıp gelelim. Son sırayı tamamladım. Her boşluğun içerisine, her filenin içerisine 4 tane ikili trabzan olacak şekilde son sıramızı ördüm. Şimdi kenar bağcıklarını yapalım arkadaşlar. İpimiz ince olduğu için kenar bağcıklarının kalın olmasını istiyorum. O yüzden ipimi 2 kat yaptım. Şöyle 2 metre uzunluğunda 2 kat ip alıyoruz. Bu kenara geçiriyorum. Şöyle ilmeğin içerisinden geçirip çektim. 2 kat olması gerekiyor arkadaşlar. Yine bir tane daha hazırladım. Aynı şekilde yine 2 metre 2 kat olacak. Onu da aynı yere geçiriyorum. Ay-kort tekniği ile bağcığımızı öreceğiz. Bir tanesini elime doladım. Bir tanesini arkada kalıyor arkadaşlar. Elime doladığımı bu taraftaki ip altta kalsın. Diğerini elime dolayayım daha rahat örebilmek için. Bir tane şu şekilde ilmek çıkarıyorum. Daha sonra ipi şöyle tığa doladım. İkisini birlikte örüyorum. Şu şekilde alttaki ipi tığıma dolayıp iki ipi birlikte örüyorum. Bu şekilde kalın bir bağcık yapmış oluyoruz. İp ince çünkü arkadaşlar tek katla yaparsak. Tek katla yaptığımızda bağcıklarımız ince olur. Kullanışsız olmasın diye ipleri 2 kat yaparak bu şekilde bağcıklarını yapalım. Diğer bağcığımı ben yaptım zaten. Bu kenarda da bağcığımı yapıp tamamlayıp geliyorum. Bağcığımı istediğim uzunluğa gelene kadar ördüm. Şöyle yakından göstereyim arkadaşlar.
Görüntüsü bu şekilde. Ben genelde ördüğüm bandanalara bu şekilde bağcık yapıyorum. Şöyle ipin içerisinden geçirdim. Kestim arkadaşlar. Bu ipleri de gizlemiyorum. Zaten püsküllü ördüğümüz için sıkıntı olmaz. Bu şekilde püsküllü kalmasını istedim. Bandanamızı tamamlamış olduk arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Gerçekten çok zarif ve çok şık bir bandana örmüş olduk. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Beğeni ve yorum yaparsanız sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli arkadaşlar. Sormak istediğiniz soruları da yorum olarak altına yazabilirsiniz. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.